Köpeğin dış görünüşü ne kadar güzel olursa olsun, içi boş olduktan sonra, herhangi bir karakter sahibi olmadıktan sonra benim için hiçbir önemi yok. Köpeğin karakterinde bir eksiklik görmüyorsanız, cesaretinde bir eksiklik görmüyorsanız, eğer ki tipi, karakteri, cesareti üçü bir bütünse, köpeğin yavrusunun sizi dağda taşta da yanıltma olayı yok. Yeni bir videodan herkese selamlar arkadaşlar. Merhaba. Türkiye'nin farklı noktalarını sizler için gezmeye devam ediyoruz. Bugün neredeyiz? Bursa'da, Mudanya'dayız. Zeytin ağaçlarının arasında oldukça keyifli ve serin bir tepede Harun'la beraberiz. Yine kangalları her zamanki klasik yan yana dizdik. Harun'cum selamünaleyküm, merhaba. Abi aleykümselam, hoş geldiniz. Nasılsın, iyisin dostum? Allah razı olsun. İyiyim abi. Çok şükür, siz nasılsınız? Allah'a çok şükür biz de yoğun bir tempoyla gezmeye, koşuşturmaya devam. Yine ülkemizin farklı noktalarındaki Türk çoban köpeklerini mümkün olunca ekrana getirmeye devam ediyoruz. Biz Harun'la birlikte yaklaşık bundan 1-1,5 yıl önce bir video yapmıştık. Evet abi. Herhalde kanal o zaman benim 30-40 bin aboneler ya da 50 bin aboneler Nasıl? civarındaydı. O arada kanalımız bizim biraz daha büyüdü Buracığım. İzleyenler seni bir tanısın, tanımayanlar için. Abi ben Harun Bostan. Yaklaşık 15 senedir Bursa Mudanya'da yaşıyorum. Bursa Mudanya'ya geldiğim zamandan beri de kangal köpeğine bir ilgim var. Başlarda tabii ki de bozuk köpeklerle başlayarak kendi çapımızda doğruları bularak, görerek üretmeye ve köpekleri karakterleriyle yaşamaya çalışıyorum. Sevdamız var. Sevdamızın peşinden gitmeye çalışıyoruz. Bu konuda istikrarlı olduğunu söyleyebiliriz. Belki 20 yıldan bu yana kangal çiftliğin yok. 5-6 yıldan beri toplu olarak köpek bakıyorsun diye biliyorum. Ama gerçekten birçok kişiden çok daha fazla yol kat ettin bu konuda. Güzel yavrular üretiyorsun. Piyasada kangal konusunda bilinen isimlerin arasında sen de saflardaki yerini aldın. Harun dış görünüş konusunda fenotipe, yani dış görünüşe önem veren birisisin. Aynı zamanda köpeklerin dış görünüşünden karakterinin de paralel yürüdüğünü savunanlardansın. Bu anlamda mesela izleyenler senin için kangal nedir? Dış görünüş olarak şu anda görselde görmüş oldukları köpekler, bu videoda izledikleri köpeklerin tamamı kangal standartlarına uygun mudur? Kısaca bize anlatırsan sevinirim dostum. Şimdi Birol abi, benim kangal köpeğinde en önem gösterdiğim noktalardan bir tanesi tabii ki de en başta dış görünüş geliyor. Ama sadece dış görünüşe bakarak köpek besleyen kesinlikle birisi değilim. Köpeğin dış görünüşü ne kadar güzel olursa olsun, içi boş olduktan sonra, herhangi bir karakter sahibi olmadıktan sonra benim için hiçbir önemi yok. Çocuklar şahit, anında götürür veririm, yani hiç önemli değil. Şimdi kangal köpeğinin dış görünüşü önemli. Benim için vazgeçilmez 3 tane özelliği var. Fenotip, cesaret ve karakter. Dış görünüşü olduğu kadar insanlar zannediyor ki sadece dış görünüşüne bakarak köpek beslediğimi düşünüyorlar. Kesinlikle yanılıyorlar. Ben köpekte cesaret olacak abi. Karakter olacak. Karakter nedir biliyor musunuz? Kangal köpeklerinin, benim köpeklerime göre karakter tayin etmiyorum. Kangal köpeğinin karakteri diyorum. Genel olarak hepsinin aynı. Sen çok yer geziyorsun zaten, evet, dememe gerek yok. Şu köpeklerin şurada şu şekilde durmaları bile bir karakterdir benim için. Elimizde birbirlerine yürümüş olsalar, işte hargür, cargür, boşa hırgür, hiç sevmedim. Burayı biraz açman lazım. Niye biliyor musun? Mesela bu köpeklerden bir tanesi sürüye yeni dahil olurken burada mutlaka hargür oluyordur. Köpekler birbirlerini tanıdığı için ve bu bahçenin köpekleri olduğu için birbirlerine karşı toleranslılar diye düşünüyorum. Evet. Gerçi erkeklerde yine o tolerans o kadar olmuyor. Mesela 2 tane erkeği yaklaştırdığımız zaman ister istemez ufak tefek aksiyon belli. Ama belli bir mesafede birbirlerine zarar vermeyeceklerini anlıyorlarsa tabii herkes çizgisini koruyor. Saldığım zaman kesinlikle gidip bir diğeri bir diğerine bulaşmaz yani. Biz senin Alatürkiye ile yapmış olduğum bir videonun introsundaki bir cümleden dolayı tartışmıştık. Evet. Doğru muyum? Daha doğrusu fikir ayrılığına düştük. Onu bir açalım istiyorum ben bu videoda. Sen demiştin ki her kangal kurtçudur. Bir köpek kurtçu değilse kangal değildir gibi bir söylem miydi? Evet, nasıl bir söylem? Onu bir daha bir altını çizsek yani. Kurtçu, kangal diye bir şey yoktur. Neden? Kangal köpeği kurtçudur zaten. Nedir burada anlatmak istediğin? Orada anlatmak istediğim tartışmaya neden olacak açıklamaydı ve hala da devam ediyor. Büyük demeyelim
demeyeyim kendi gözümde de, hani üreticiler açısından da çok tepkiler kazandım bu olaydan dolayı. İnsanlar abuk subuk yorumlar yaptı. Beni abuk subuk gözlerinde değerlendirdiler. Her kangalın kurtçu olduğunu farklı bir yönden anladılar. Benim orada aslında anlatmak istediğim kangal zannedilenler değil Birol abi. Bizim insanımız her köpeği kafası düz, ne bileyim işte şöyle kuyruğu top, direkt kangal. O değil abi. Ben kangal köpeğinin kurtçuluğundan bahsediyorum. Kangal, altını çizerek safkan kangal köpeğinin kurtçuluğundan bahsediyorum. Bunda olması lazım. Bu kangal köpeği zaten hepimizin bildiği gibi kurtçulluğuyla zaten ön plana gelmiş bir köpek. Evet, Anadolu'da kesinlikle. Sürü performansı. tabii Anadolu'da sürü performansıyla gündeme gelmiş bir köpek. Buradan ismini almış bir köpek. Kangal köpeği. Kurtçudur dememdeki amaç benim sadece bu. Başka bir şey değil. Yoksa her önüme gelen kangal kurtçudur demiyorum. Şu köpek müthiş bir kurtçu bir köpek bak. Kanıtlı, ispatlı, domuzuna, kurduna, her şeyine. Yeni çok getirdim da bunu. ayaklı, güzel bir köpek. 85 santim olmasına rağmen köpeğin gözüme batan, açık söylüyorum benim köpeğim, eleştiririm, gözüme batan tek yeri gözleri. Bir tık daha koyu olabilirdi benim gözümde. Bak Harun senin göz rengini açık dedi. Üzülmüyorsun değil mi böyle söylediği için? He? Göz rengi açık abi. Çirkin yüzlü seni. Bence çok güzel. Ben somak uzunluğundan olsun, postundan olsun, ayak yapısından mesela yüksek de olsa çok atletik bir görünüm var. Kesinlikle abi. Harun, izleyenlerinize böyle kangallarla birlikte güzel bir giriş yaptık. Bence aslanları ufak ufak yerlerine alalım. Sohbetimize de bir yandan köpeklerin başından devam edelim. Burada yanımızda kara kırçıl bir renk var. Mesela Harun için birçok kişi kara kırçıl düşmanı da diyebilir. Kara kırçıl köpekleri sanki melez ve kırma olarak nitelendirdiğini düşünenler de vardı. Kangal için karakteristik renk, evet, en çok görülen renklerden birisi boz karabaş. Ama ben de kangallığın içerisinde bu rengin de görünebildiğini düşünen adamlardan birisiyim. Kesinlikle. Aslanları yavaş yavaş yerine alalım. Keyifli sohbet devam ediyor arkadaşlar. Çaylarınızı, kahvelerinizi koyun. Videoya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Mesela şu an Harun senin elindeki köpeğin bir numaralı damızlık erkeklerinden Evet birisi. abi. Tüm Türkiye'deki kangal severlerin de bildiği bir köpek. İsmi Duman arkadaşlar. Şu an sanırım 5 yaşının üzerinde miydi bu? Kaç yaşındaydı Duman? 6 yaşında falan var abi. 6 yaşında. Postu oldukça güzel. Tek renk bir köpek neredeyse değil mi? Beyazı yok ayaklarında Evet abi. gördüğüm kadarıyla. Oldukça damızlığını da ispatlamış olan erkeklerden birisi. Tabii kesinlikle, ben şuna da katılıyorum. Altında çizmek istiyorum. Bir köpeğin kurtçuluğunu, bak yine tartışmaya sebep olabilir. Ama Hadi ben bunu yapıştır bir bomba daha gelsin. üretim tecrübemden dolayı söylüyorum. Köpeğin karakterinde bir eksiklik görmüyorsanız, cesaretinde bir eksiklik görmüyorsanız, eğer ki tipi, karakteri, cesareti üçü bir bütünse, köpeğin yavrusunun sizi dağda taşta da yanıltma olayı yok. Şu köpek bana sürüden gelen bir köpek. Kurt boğmuşluğu bilindik olarak yok. Yani böyle çok iyi, şöyle kurtçu böyle kurtçu denilen bir soya sahip değil ama kime yavrusunu gönderdiysem herkes Allah razı olsun diyor. Anadolu'da çok sürüye gönderdim. O zaman bu videoyu izliyorlarsa ben yorumlarda görüşlerini samimiyetle belirtmelerini isteyeceğim. Tabii ki de. Senden yavru alan insanlar sürüde kullanıyorlar şu anda Kesinlikle diyorsun. evet, sürüde kullandıkları var. Ben sana ölü kurda denedikleri testleri de atarım istersen. Bakarsın onlara da. Bu arada bu dişi de çok hoşuma gitti. Evet, dişi de güzel. Siması oldukça güzel. Mesela değerli dostlar, şu anda videoda 3 ayrı tonda kangal köpeği görüyoruz. Birinci sırada karakteristik olan renk boz karabaş renk. İkinci sırada biraz daha ona göre açık kırçıl dediğimiz renk, ki ben en çok kangalda bu rengi seviyorum. Benim Gürce dişi de bu renkteydi. En sevdiğim renklerden birisi. Onlara göre de biraz daha koyu kırçıl olan bir erkek. Mesela bu erkek fizik anlamında Duman'dan biraz daha küçük yapılı bir köpek. Ama bana göre hepsinin, videoda görüyorsunuz bu klasik bitmek bilmeyen bir kangal tartışması var ya, köpeklerin hepsinin siması, yani yüzlerindeki ifade kangal olarak net. Zaten Evet. üç köpeğin birbirinden sima tutarlılığını şu an izleyenler de görebiliyor. Senin Alatürkiye videosunda söylediğinden insanlar şunu anladı. Dış görünüşü kangal olan her köpek kurtçuldur anladılar. Hayır, kesinlikle. Ben de öyle anladım. Çünkü mesela dış görünüşü kangal olup ruhu kurtçul olmayan köpeklerle karşı karşıya geldim çünkü. Evet, kesinlikle. Ben onu o şekilde söylemedim. Orada benim eksiğim var. Burada geri adım da atmıyorum arkadaşlar. Orada da söylüyorum. Aslında şu şekilde söylüyorum ama insanlar anlamıyor. Diyorum ki bak, çizerek kangal köpeği kurtçudur diyorum. Kangal zannedilenler Tam değil. sana diyorum. göre kangal köpeği hem dış görünüşünden hem karakterinden İçi bütün dolu olduğunda olacak. kangal diyorsun. İçi dolu olacak. Doğru abi. muyum? Yani Kesinlikle. köpeğin dışı kangal, içi kangal değilse sana göre kangal değil mi? Abi, değil. Benim için kangal köpeğinde vazgeçilmez 3 özellik. Tip, karakter, cesaret. Bunlardan bir tanesi eksikse, tipi var, karakteri var, cesareti yok. Eksik. Anladın mı demek istediğim Birol abi? Bu bütün. 3 tanesi bütün olarak düşünebiliriz yani. Benim anlatmak istediğim aslında orada oydu. İnsanlar yanlış anladı. Anlayabilir. Önemli değil. Zaten şu an herkes kapısında köpeğe göre doğruyu bildikleri halde kangal üretiyorlar. Benim kimseye lafım yok. Beslediğim köpekleri görüyorsunuz. Hepsi burada. Oldukça güzel. Bu arada YouTube kanalın da var bildiğim kadarıyla değil mi? Evet. Harun Bostan Kangal mı?
adresi. Sadece Harun Bostan. Sadece Harun Bostan. Evet abi. Harun Bostan'ın YouTube kanalından da arkadaşlar köpeklerinle ilgili mümkün olduğunca elinden gelince videolar atıyorsun, paylaşıyorsun. Ben de takip ediyorum kanalını fırsat buldukça. Şimdi yavaş yavaş aslanları yerine alalım. Ondan sonra şurada güzel bir hamile boz dişimiz var. Arkada yeni gelen köpek var. Onu biraz bu videoda gösterelim. İzleyenler zaten Duman'ı biliyorlar. Evet Birazcık abi. yeni köpeğimizi de tanıtalım. Gel. Gelin bakalım. Oy sen ne kadar tatlısın. Sen ne kadar tatlısın. Hadi gel. Gel. Gel bakalım. Mesela bu biraz adamcı. O yüzden Evet. bunu almadık. Ama fizik olarak benim de çok hoşuma giden bir köpek. Filik maske diye tabir ettiğimiz hani önündeki maskesinin karalığı diğer köpeğin kadar çok belli değil. Ama benim fiziği çok hoşuma gitti. Evet, fiziği Ok de gibi güzel. bir köpek. Damızlığı da çok güzel bir köpek. Bunun da gözleri bir tık açık eksik olarak benim görüşüm. Haricinde karakteri, cesareti ben beğeniyorum yani. Beğenmediğim köpeği zaten tutmam kapımda. Çok yakışıklı. Bu kaç santim Harun? Hiç ölçtün mü? Tam Vallahi 80 mi? Diksin 80, 79-80 net gelir. Bana göre sürü köpeklerinin ben de elimden gelince Türkiye dışındaki bölgeleri de gezmeye çalışıyorum. Geçen Gürcistan'a gittik. Oradaki davar köpeklerini de gördüm. Sürüye giden köpeklerde özellikle de arazi biraz engebeli ise erkekler için 75 ila 80 santim köpekler, dişilerde de 70 ila 75 santim arası köpekler görüyorum Tercih maksimum. ediliyor, evet. Yani bunun bence bir genel sebebi olmalı. Evet abi. Yani Şu demek ki köpek- bu boyuttaki köpekler daha iyi çalışıyor. Şu köpek bak yüksek olmasına göre Evet. ayakları ne kadar narin görüyor musun? Ben her arazi şartında Maşallah. şey yemeğe bak. yapabilirim diyor. Üretim konusuna gelince Birol Evet. abi. Diyorlar ya hep altını verir altını verir. Babasının yanına götür bunu mesela. Babasının kopyası bak orada aşağıda. Dumanı kızı mı bu? Oğlu. Oğlu. 5 aylık Çok oğlu. güzelmişsin maşallah. Ha. Yalnız eller, ayaklar falan. Anne burada mı? Annesi buradaydı. Annesi kaç santim biliyor musun? 68 santim bir diş. Çok güzel. Maşallah nazar değmesin. Sen büyüyeceksin de gelecekte Duman'ın yerini mi alacaksın? He? Baksana sürmelere mürmelere. Kalemle çizmişsin gibi sürmelerini bak. Yani şunu Çok demek güzel. istiyorum. Büyük dişi büyük yavru demek değil abi. Gelelim en önemli kısma. Diyorlar ya mesela birçok kangal tam saflık derecesi ya da işte doğru tiplik konusunda 30 günlük, 40 günlükken, 50 günlükken anlaşılmaz diyor ama kimi yavrular var abi 30 günlükken de kangal. Evet abi. Harun peki senden insanlar nasıl ulaşıp köpek talep ediyor? Özel değilse sen burada bir hobicisin. Sadece buradaki masrafların çıksın diye öncelikli ticaretin değil ama nasıl rakamlar dönüyor kangal piyasasında? Abi şu şekilde ben kendimden öne çıkarak konuşacak olursam ben sürekli üretim yapan bir insan değilim. Bu ne demek oluyor? Az üretim çok para demek oluyor. Sürekli üretim yapan bir insan olsam biraz daha piyasanın altına inebilirim ama benim rakamlarım yavrular yaklaşık 10 bin liradan falan gidiyor. Evet Öyle zaten şu an kedi 5.000 lira oldu abi. Evet ya onda değilim. Ya bir olay bakıyorum piyasaya. Her gün bir dolandırıcı, yalancı, o bu şundan aldık şöyle çıktı, bundan aldık böyle çıktı. Kangal diye aldık. Kaç paraya aldın diyorum adama yazıyorum. 5.000 lira para vermiş sokak köpeğine. Ben de diyorum ki abi iyisini istiyorsan para vereceksin. İstemiyorsan ucuz etin yanisini yemeye devam edeceksin. Sürekli üretimde yapamadığım için fiyatlarımı yüksek tutuyorum. Gerçekten değerini bilen insanlar alsın. Süper harika. Bu boz köpek nereden geçti sana bu arada? Bu Murat Arnavut var Kayseri'de. O abiden Recep Efe Cura'ya geçiyor. Balıkesir'de Recep'e ben de rica ettim. Zaten jileti verdiğim için jiletin yerine bir köpek koymam lazımdı. Gittim Recep'e orada beğendim, aldım, geldim. Gayet beğenerek aldığım bir köpek. Bence de güzel. Mesela Kayseri zaten Uzunyayla bölgesinin en son hattı. Evet. Dikkat et sen de Sivas'ı geziyorsun. O yörelerdeki köpekler genelde zaten Kayseri Pınarbaşı'ndan bir başlıyor. Ta o Sivas'ın girişine kadar olan bir hat var. Bu bölgede genelde ya Çerkes köyleri var ya da eski Ermeni köyleri var. Kurtçul köpeklerin bu bölgede serpinti olarak çıktığını yaygın, görebiliriz. İşte evet. Deliktaşı olsun, Sutaşı mıydı o? Mancınık. Bu bölgelerden Kangal'ın bazı köyleri ön tarafa doğru geliyorsun işte Hamal, Barışların köyü oradan ta arkaya Kadir abilerin olduğu yerin adı neydi? Altınyaylı'ya kadar uzanan bir hat var. Bu Kayseri hattının yanı. Bu bölgede genelde güzel köpekler çıkıyor. Sivas'ın kuzeyinde değil de daha fazla Kayseri hattına yakın olan yerde çıkıyor güzel köpekler. Mesela senin o az önce bahsetmiş olduğun göz rengi ve göz açısı var ya, bu köpekte ben videonun başında söylemiştim. Sanki böyle bakışları hafiften Hamallı Zora'yı andırıyor, göz rengi andırıyor diye. Ama dediğin gibi mesela bir tık gözleri sanki böyle yakın gibi, birazcık da açık. Ben bunların aslında şu anda hiçbirini önemsemiyorum, Ben biliyor musun? hayatta önemsemem. Neden? Birol abi şimdi bak. Çok takıntılı Her olmamak köpekte lazım. bir sıkıntı var. Her köpekte. Tamam tam profesyonele gidersen bu sefer elimize köpek kalmayacak. Evet. Şu köpeğin sadece ve sadece benim için gözleri sıkıntılı. Gözü demek ne demek? Onda bir demek.
Bir tane için onu ben silemem ki. Evet. Boyu Köpeğin güzel. artıları postu güzel. eksisini çok fazlasıyla kapatıyor Postu oldukça güzel zaten. Döş yapısı da Ki güzel. zayıf bir de Evet. olsun gemi gibi de olacak Allah'ın izniyle. Çok da kurtçu bir köpek. Böyle yalan şey yok yani burada. Laf olsun diye Harun, söylemiyorum. ben şunu yaşadım bak mesela. Neyi yaşadım biliyor musun? Kendim biliyorsun bir ara bir Kangal'la ilgili bir damızlık kadrosu kurmaya çalıştım. Sonra arazide Süleyman'dan üretim yapacaktık. Olmadı. Süleyman kendi devam etmek istedi. Ben üşenmedim. Her bir aldığım köpeği, hatırlıyorsun bunları senden telefonda konuştuk. 600-700 lira nakliye parası, 600-700 lira kafes parası vererek tek tek köpekleri Sivas'a Evet, gönderdim. getirdin abi. Kurt testi yapmaya. 13 tane köpekten 2 İki köpek tanesi. testi geçti. Bir tanesi de şaibeli geçti yani. Hani birisi Anladım. de yanında birisi olursa o cesareti gösteriyor. Tek başına yapıyor. Bir noktadan sonra o tedirginliği hissediyor bana. Çok net değil yani saldırması. 13 köpekten 1 köpek geçti. Senin de bu köpeklerle ilgili adım gibi eminim mesela hani ülkemizde bu şartlar müsaade edilse, izni olunsa kurda karşı cesaretlerini test edebileceğim bir ortam olsa koşa koşa ilk gidecek adamlardan biri olduğunu eminim. Kesinlikle giderim. Bazı köpekler kurdun ölüsüne girmez. Benim için ölçü kurdun ölüsüne giren köpek değildir. Köpek gayet kendinden emin bir şekilde kurdun başına gider. Kokusunu alır, girmesine gerek yok. Benim görüşüm o bak. Girmesine gerek yok. Böyle gider kendinden emin bir şekilde bakar, onu zaten anlar. Ölü olduğunu, dokunmaz. Kimi üstüne işer, kimi koklar, kazınır, leşinir, defolur gider. Kimisi de direkt girdiği gibi girer. Evet. Bu ondan daha kurtçu anlamına gelmiyor. Genç köpekler bazen bunu yapabiliyor. Heyecanlı olabiliyorlar. Evet. Mesela 2 yaşına yaklaşan yeni köpeklerde kurtçuluk merakı da varsa karşıya da canlı gibi dikersen, yerde yatmıyorsa yani leş vaziyetinde, ayakta duruyor imajı verirsen ölü kurt da olsa girebiliyorlar. Yani Bir de şu var, bazı köpek var abi, ölüsünü elinden alamıyorsun. Evet. Dirisini görünce kaçacak yer arıyor. Doğru söylüyorsun. Bunların da çok şahitleri var yani. O yüzden kurtçuluk çok başka bir konu. Arazide. Dediğim gibi tabii sen şimdi almışsın, götürmüşsün, denemişsin köpeklerini. Benim kangal anlayışımı sana anlattım. Sen de o kriterlere uyarak mı aldın köpeklerini götür? Mesela köpek diyorum. ben tipi, dış görünüş karakteri- karakterine uyarak aldım. Satın aldığım kişilerin de abi köpeğim kurtçu demesine itimat ederek aldım. Anladım. Hepsini Ama doğru baktık ki söylüyorsun. öyle değilmiş bu işler. Yani o yüzden şunu söylüyorum. Sen şu anda Mudanya'da yaşıyorsun. Şurada 2 kilometre altımızda deniz var. Evet. Burasının her yanı kurtlarla çevrili bir yer değil. Ama tutup bunun içinde İç Anadolu'ya taşınma şansın yok. Allah nasip eder de yarın öbür gün taşınırsan eminim ki her köpeğinin bu anlamda testini mutlaka yapacaksındır. İmkanlar dahilinde bunu yapabiliyorsun. Kesinlikle. Söylenene itimat etmek durumundasın. Aynen Çünkü öyle. zaten bir köpeğin kurtla karşı karşıya gelme videosu çok nadir çekilen bir video. Yani Denk internette bir getiremezsin. elin parmağı kadar video var yok bu konuda. Denk getiremezsin kesinlikle. Söylenene itimat edeceksin. Aynen öyle abi. Bir de senin bahsettiğin gibi köpeğin buradaki beden tavrı da aslında bazı şeyleri açıklıyor. Ediyor, kesinlikle Kurtçu abi. köpeğin kendine ait bir beden tavrı var. Bu bir gerçek yani. Aynen öyle abi. Hocam çok güzelsin sen. Şu benim için çok önemli bir havada, kurtçulukta. Şimdi diyoruz ya, Anadolu'daki insanların kendi köpeklerini kurtçuluk olarak deneme olayları arazi şartlarına uygun olduğu için çok basit. Evet. Deneyebilirler, Anında. görebilirler. Burada benim işim aslında çok zor. Mudanya gibi bir turistik yerde yaşayarak köpeğimin kurtçu olduğunu iddia ediyorum. Bir de Bu benim sürüye için- satıyorsun. Evet, sürüye satıyorum. Yani bu büyük risk. İddia ederek büyük risk, neye bakarak? Dediğim gibi 3 ana temel esasa dayanarak bunları söylüyorum. Şimdi kurtçu köpek burada ben nasıl ölçülüyorum abi Birol abi? Şu köpek ben aldım geldim, çocuk yanımdaydı. Recep'e dedim ki Recep, bahçeden girdiği gibi direkt buranın ağası benim deyip kendini vurarcasına köpeğe giriyorsa köpeğin içi boştur. Görmemiştir, geçirmemiştir. Anladın mı demek istedim? Ama köpek girdi bahçeden. Dumanın yanına geldi. Böyle birbirlerini tarttılar. Anladın mı? Ondan sonra hırlaşmaya başladılar. Gelir gelmez vursaydı benim için sıkıntı. İster istemez bazı noktalarda bu köpekler boğuşuyor. Çok dikkat edelim. Ufak tefek boğuşlarda 1-2 dakikalık boğuşlarda kuyruk sıkan, ses veren köpek iş görmez abi. Diş attığı halde köpekten sakınan köpek burada da giremez. Benim İner inmez görüşüm. pustu kuyruğunu götüne aldı. İner Buraya inmez gerek- pustu kuyruğunu götüne alırsa kuyruk götünde devam eder. Anladın mı? Geldi kafese biner devam eder abi. Kendinden emin bir şekilde gelecek abi. Bak girsin demiyorum. Denge istiyorsun yani. Evet denge olacak. Gelecek. Tamam burası neresiydi? Sen şimdi abi de ki Tabii. işte kavga dövüş muhabbetim var. Patara güdere girdim bir mekana. Mekanda kim var? Bir bak. da. Gereğinden fazla cesaret hızlı ölüm getirir. Kesinlikle. O yüzden bu köpekler bunu çok iyi tartıyorlar. Aynen. Rakibini de biliyorlar, dalacağı hayvanı da biliyorlar, yere duracağı hayvanı da çok iyi biliyorlar, emin ol. Köpeğin birbiriyle bazen boğuşmasına gerek yok. Ben onları bizzat denedim. Bir tane dişim vardı kızanda, dişi ortalarına saldım erkekleri. 2 tane erkek hırlaşa. Birisi sanki konuştular. Tamam aga dedi, köpek senin dedi. Hırlaşa yaptılar bunu. Ne diyorsun? Köpek senin aga dedi, ben gidiyorum dedi. Çekti gitti yani. Bizzat denedim, yaşadım bunu. Yani. Bu üstünlüğünü kabul etmedi oluyor değil mi dövüşmeden aslında? Üstünlüğünü lider köpeğin kabul ediyor. Kabul ediyor değil mi? Aynen, direkt dövüş
dövüşmeden. Bazı köpek bak, bu köpek çok lider bir köpek. Kızanı kesinlikle bırakacağını düşünmüyorum. Dumanla ikisini aynı dişinin başına O zaman kızan salsam- videolarını sabırsızlıkla bekliyoruz. Senin YouTube'da var ya zaten kızan İnşallah videoları. abi. Salsan değil mi? Bakalım ne olacak sonuç. Yok, bu boğar dumanı. Boğar Eminim. mı diyorsun? Dumanı boğar. Çünkü duman kondisyon olarak buna şey yapamaz. Ayak uyduramaz. Aynı zamanda da duman ne kadar boğarsa da boğsun, hayatta ses vermez, kendini öldürtür. Öyle de bir köpek. Bunları yaşayarak gördüm. Bunlar arkadaşlar sizlere çok anormal şeyler olarak gelebilir. Bazı durumların burada doğaçlama gerçekleşmesi gerekiyor ki ben köpeğimi bileyim Birol abi. Ne Evet. üreteceğim? Bu köpeği ben bilmeden, boğuşuyor mu, araziye sürmeden, onu yapmadan, bunu yapmadan ne kadar 3 ana temel esası öne alsak dahi bu esası da anlayabilmek için tabii ki de salıyorum köpekleri. Tatbik etmek Ha, lazım. köpeği gördüm, 10 numara köpek değil, böyle bir muhabbet kesinlikle yok. Arada ister istemez bu köpekler boğuşuyor. Tek ses veren köpeği hayatta tutmam. Ufak tefek sürtüşmelerde ses veren köpeği kesinlikle tutmam, hayır gelmez. Karşıda köpek diş atıyor, kendini geri çekiyor. İşim olmaz abi. Gidecek, vuracak bana. Şunu net söyleyebilirim. Yani FCI zihniyetinde bir adam değilsin. Köpeği sadece dış görünüş amacından üretmediğini benim kalbim inandığı gibi burada da ekran karşısında dile getirmek istiyorum. Kesinlikle abi. Çünkü Kangal camiasında bitmek bilmeyen bir kaos var. Bu kaostan birisi de ne? Arazide koyunun başında değilsen Kangalcı değilsin Hiç gibi alakası yok. anlatılıyor. Hiç alakası Ben yok. arazinin başında, koyunun başında değilim ama geziyorum, görüyorum. Birazcık da algılama kapasitem varsa, yani bu hani aşırı derecede bilinmeyen bir, dört bilinmeyen bir denklem değil. Şunu ben sadece yorumlayamıyorum. Bak, kafamda yorumlayamadığım şeyler ne biliyor musun? Bir köpeğin kurtçu olup olmaması değil. Yani bunu zaten arazideki kokudan, köpeğin diğer köpeğe karşı gösterdiği cesaretten, 3 aşağı 5 yukarı yürüyüşünden, bakışından Tartışılsın. anlayabiliyorsun. Ben bu işin bu kısmını geçtim. Geçen İlkay'ın orada bir test yapmıştık. Arazide koyunu bağladım, bıraktım. 4 köpek başında beklediler. Evet. İlk önce biri gitti, 1 dakika sonra biri gitti, 1 dakika sonra biri gitti. Tek başına o dişi kaldı. Koyunu Bunun bekliyor. ilginç bir şekilde 2 gün başında bekleyip sonra nöbet değiştirdiklerini görenler bile var. Başka köpek Evet. yatıyor, o köpek karnını doyurmaya gidiyor. Bunu nasıl açıklayacaksın abi? Anlıyor musun mesela? Açıklayamazsın abi. Hani bu nasıl bir, hadi her şeyi teknik bilime bağlıyoruz ya, seleksiyon diyoruz. Burada ilahi bir dokunuş var yani. Kesinlikle. Anlıyor musun? Allah-u Teala demiş ki kuluna, al bak bu senin koyunun, bu da senin köpeğin demiş. Resmen bunu demiş yani. O yüzden bu hayvanlara saf ırk diyoruz. Kurttan gelmiş, atası cartı curtu. Kurdun kafasını almışsın sadece. Kurdun da sadece kafasını almışlar. Ben kurttan kangalın Evet, kurdun ön kolları, gövdesi, geldiğini her şeyi anlamıyorum. farklı. Kuyruğunu niye almadın o zaman? Niye top kuyruk köpek seviyorsun? Kurdun kuyruğu öyle. Şunu da çok net bir şekilde söylemek istiyorum. Birol'a, ben genç bir arkadaşım. 29 yaşında kangal köpeğine yaklaşık 10 senedir, sadece kangal köpeğine 5 senedir de normal Anadolu çoban köpeklerini kangal bilerek üreten bir insanım. Arkadaşlar, ben 29 yaşında genç bir arkadaşınızım. Şunu istiyorum. Büyük, benden önde gelen insanlar, yaşça da büyük, tecrübe de olarak büyük olan insanlar bizim gibi gençleri, mesela şu kardeşim kangal köpeğine gönül Evet. vermiş bir adam. Önünü kesmeye çalışıyorlar abi. Kesinlikle doğru söylüyorsun. Abi destek vermeniz lazım. Bizim derdimiz, amacımız kangal köpeği ise, kangala hizmetse bizim gibi kardeşlere abilik ederek, erdemlik ederek önümüzü açmanız lazım. Bu Şu işte köpeği getirdim dememeniz lazım. Ha, köpeğin gözleri bozuk, kangal değil. hocalık başka, dervişlik başka. Kesinlikle abi. Dostum. Ben çok Tabii. bilmiş değilim. Bilime her zaman açayım. Tecrübe ederek yaşıyoruz. Demek istediğim o. Bizden yaşça tecrübe olarak büyük abiler önümüzü açın. Bu arada Önümüze sohbet engel o kadar olmayın. keyifli ilerledi ki Harun'dan burada kilitlendik kaldık. Hadi gel diğerlerine de birazcık bakalım aslanların. Oradan yavaş yavaş videomuzu kapatırız. Ne güzel yatıyorsun sen. Mesela çok güzel Bozkarabaş, yine burada hamile bir dişimiz var. Yaks. Bu da benim çok hoşuma gitti. Ama ağırlaşmış artık, kaldırmayın beni diyor. Yavaş yavaş diyor, yavrumu, yükümü yükledim ben diyor. Doğumum az kaldı. Çok muazzam. Ben çok beğeniyorum köpeğin huyunu, karakterini. Bir Allah'ın kuluna dokunmaz. Dokunan köpek de bunu önce bir alacak, altına çırpacak. Evet. Ondan sonra karşılık verir. Öyle bir karaktere sahip. Çok düzgün. Maşallah. Bir köpek dostum. yani, ben beğeniyorum. Köpek çok kalınlaştı, böyle değildi. Ben iyi Evet. bakıyorum abi köpeklere, gördüğün Hamilelik gibi. güzellik yapmış onda. Yaramış hamilelik Evet. ona. Hamile olmasa da böyle. bu. Kimden gebe? Dumandan. Allah nasip edersin. Müthiş Bozkarabaş yavrular alırsın bunlardan. Çocuk geldi buraya, yabancı birisi geldi, ben gezdiririm dedi, gezdirdi abi. Evet, döndü mü yapıştım ona. Gezdirdi, şuraya kadar geldi, geri bağlayacak. Çocuğa dedim dur burada dedi. Ha, bölgeye Dedim bağlama, girme. istiyorsan bağla dedim. Çocuk geldi böyle, tam bunu takıyordu, çocuğun kolunu bir tuttu.
Bölgeci oluyor kimi köpekte. Bölgecisi çok adamcı oluyor bölgesinde. Aslanım benim. Aslanım. Çok güzel ama maşallah, nazar değmesin. Yay gibi köpek Biral abi. Bunu da Almanya'ya göndereceğim inşallah. Güzel bir Bak, abiye. bu köpekler senin buraya geldiğinde daha bozdu. Ege'ye gelen köpek sararıyor abi. Mevsimsel abi. Kesinlikle sararıyor. Bu da Mevsimsel. Almanya'ya mı gidiyor? Allah'ın izniyle. O zaman yeni sahibine hayırlı İnşallah. olsun. Uğurlu Güle güle olsun. hayrını görür. Evet değerli dostlar, Harun'la birlikte kurtçu köpek ve kangal üzerine keyifli bir sohbet yaptık. Ben kurtçu köpek beslemiyorum. geri atalım bunu. Keyifli bir sohbet yaptık. Harun da benim sevdiğim bir dostum. Gerçekten bu anlamda da bir tane köpeğe bile bakmanın ne kadar büyük bir sorumluluk olduğunu bilen bir adamım. Sen burada elinden geldiğince yerliliklerimizi muhafaza ederek Evet. üretmeye ve türetmeye çalışıyorsun. Senden yavru alıp sürüsünde çalıştıran insanlar da var. Ne güzel. İnşallah bir gün Harun Bostan'ı ben istiyorum ki böyle bir gelmişiz, Harun kepeneği giymiş, elde bir tane aynalı bir değnek kanka şöyle. Oo. Yanında bir tane tortlu bir kangal. Arkada 500 tane koyun. Allah nasip eder mi bir gün? Cennette inşallah. Yo bence de yani muhakkak planların arasında vardır diye düşünüyorum küçükbaş. Var abi yetiştiriciliği ama ve geniş köpekleri. açıda maalesef olmaz burada. Her taraf zeytinlik dolu. Benim aldığım arazi Mudanya'dan hayatta çıkmam mı diyorsun yani? çıkamam. Anladım. Hanım köylü olduk öyle söyleyeyim. Çıkamam Eyvallah. maalesef. Yapacak bir şey yok. Değerli dostlar, kısa bir sohbet ve söyleşi yaptık Harun'la. Onun da ufak tefek bazı işleri vardı. Bir yandan da hava kararmak üzere. Köpeklerin daha detaylı videolarını incelemek istiyorsanız Harun Bostan YouTube kanalına abone olabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Allah'a emanet. Görüşmek üzere.